Şöyle yavaş yavaş kısa kısadan giderekten zaten gündemin yoğunluğunu Fenerbahçe alacak herhalde bu akşam. Büyük bir ihtimalle. Evet. Olan kongre, işte Ali Koç falan alınan kararlar, yani alınmak istenip de rüzgar yapılıp da alamadıkları kararlar. Yani böyle hani ortalığı velveleye verip de Evet. tiyatroyu yazıp bir türlü onu sahnede oynayamadılar yani. Tiyatroyu yazdılar ama sahnede oynayamadılar. Evet. Yani adam, neyse girmeyeyim şimdi konuya. Birazdan gireceğim. Evet. Şunu söyleyeyim ama hadi kalmasın. Adam hayatının en kalabalık doğum günü partisini yaptı hocam. Evet. Ali Koç hayatının en kalabalık doğum günü partisini yaptı. Evet. Ne olağan genel kurulu arkadaş. Ey Bence Fenerbahçeliler. bence Ali Koç spor adamlığını bırakıp siyasete atılması lazım. Zaten Dünkü Cumhurbaşkanı adayı dün mı olmak istiyorsun? Ne istiyorsun kardeşim sen? her şey olabilir. Bizim için fark etmez ama futbolu spordan ayrılması lazım. Ya ben anlamıyorum ya. Hakikaten anlamıyorum. Ya kendi seyircini, kendi kongre üyelerini de sen kendisi arkanda sürüklüyorsun. Sonra kongre Dün üyesi çıkıyor, diyor ki oradan bir tanesi diyor ki başkan diyor, madem ligden çekilmeyecektin bizi niye çağırdın diyor. Ey Ali Koç. Barış'ım dün oraya giden kongre üyeli arkadaşlar geldi. Bugün yanımdaydı. Arkadaş biz niye gittik oraya? Niye toplandık? Ne oldu diyor. Dağıldık anlamadık hiçbir şey diyor. Hep boş diyor. Hocam, Fasafiso diyor bak. hocam, Kendileri diyor yani. Kendi keser egosunu döner, tatmin sap etti. döner, Tabii. gün gelir hesap döner. Bu Evet. ülkede bu ülkede ben yaşım 49 oldu. 48-49. Sizler Maşallah Allah uzun ömürler versin. amin cümlemize Ne zaman inşallah. oldu 48-49 ya? Daha ben 30-35 biliyordum. Hadi 47 diyeyim. E ben 2007 düştüm. ben daha 29'um. Sen bayağı büyümüşsün. Zaten sen Hocam 29'sun da Barış ne zaman 30-35 oldu diyorum yani. O çift gidiyor. Her seneyi çift gidiyor. hocam Helal. şunu biliyoruz ama, değil mi? Yani küçüğünüz olarak konuşuyorum, kusura bakmayın. Siz yani yanlışsam düzeltin ne olur. Siyasetinden tut, sporuna tut, işte ne bileyim, aklınıza ne gelirse her çıkışın bir inişi vardır. Hep de öyle Muhakkak. olmuştur. Hep de öyle olmuştur. Ama bir türlü bu takım, şimdi spora döneyim, çok şeye girmeyeyim. Bu Ali Koç çıkamadı ki geri insin. Çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor. Kendi eliyle kendi kendine ne yaptığını da anlamıyorum ben abi yani. Ben bir şey anlamıyorum açıkçası. Ne yapmak istiyorsun yani? Birazdan maddeler gelecek, gireceğiz de ben de erken mi oldu, ne yaptı dayanamıyorum yani, dilim şişti. Gireceğim oralara, konuşacağım. Adnan hocamın da vardır bir sürü tabii. Mutlu hocam senin de biraz Evet. hissiyatımsı vardır senin de biraz. Evet. Hissiyatımsı. Diyeyim, hemen Galatasaray'a geçeyim hocam. Ben ara ara böyle bir ortalığı şey yapayım. Hocam dün Muslera 500 dedi. Evet. Vallahi helal olsun. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancılardan, en efendi, en kariyerli, yani lig olarak söylüyorum bunu. En Başarılı. kariyerli, başarılı, en ne diyeyim, istikrarlı. Yani adam istikrar abidesi abi. Bir de E, Barış'cığım tüm taraftarların sevdiği bir profil bak. Bu da çok önemli. Bunu her futbolcu tabii, yapamaz bak. Tabii. tabii adam yani kaptan işte, yani bildiğin tam bir kaptan hocam. Yani Evet. e, kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten helal olsun. Galatasaray Barış'cığım şöyle de bir şey diyeyim virgül koyayım. Hı. Mustara'yı koy şimdi federasyonun başkanlığına vallahi hepsinden iyi yürütür. Yemin Yemin ediyorum var ediyorum ya, dört koy. dörtlük götürür bak. Koy federasyonun başına Mustara'yı abicim. He, Hiç korkma. aynen öyle. Adaleti görsen. He. Vallahi Evet. öyle. Çok Sen çok ne diyorsun abi? çok doğru dedin hocam ha. Çok güzel bir şey Evet. tespit ettin yani. Bravo. Yani Muslera gerçekten takdir ediyorum. Dün gol
golle sonuçlanan ama offside olan pozisyonda da güzel bir kurtarış yaptı. Yani hani top düştüğü halde yerdeyken bile hamlesini yaptı yani. Şey yapmadı, esirgemedi kendisini falan böyle. Evet. Ondan sonra refleksi falan da daha yaşına rağmen iyi. Gerçekten o da takdire şayan. 40 Hatta hocam, yapacak 40. 40 yapacak. evet, evet. Bir de golü var hocam. Yani Evet. bir de, Penaltıdan. Beşiktaş bir- atmıştı ya penaltıdan. aynen. Bir de golü var. Rabbim diyorum inşallah daha nice yıllar sağlıklı Sağlık sıhhatle sıhhat versin, Galatasaray'a evet. hizmet etmeyi etsin. Futbolu bıraktıktan Barış'ım, sonra da Barış'ım bir de böyle futbol adamları, futbolcular, işte beyefendi, efendi, abi sportmen, işte Türkiye'ye böyle adamlar gelmesi lazım. Ve bizim aynen Türk öyle. futbolcular da böyle her taraf oynayan Türk futbolcularımız var ya, bunlardan da örnek almalar lazım. Hocam tek üzüntüm ne biliyor musunuz? Bak kaç yıldır Muslera burada? 10, 12. 12. 12 yıldır arkasından bir tane Türk yerli kaleci yetiştiremedik hocam. Evet. Bak tek üzüntüm o biliyor musun? Yani Şöyle böyle bir kale altyapıdakiler de hep transfer ettik. Başka takımlara gönderdik. Yoksa kaleci yetişiyor da Mustera'nın arkasında bekleyecek. Kaleci olmuyor yani. Çünkü Mustera adam taş gibi, kale gibi, arkasında kimse beklemiyor. Bekleyemiyor yani. abi Sorun orada bekleyecek. yani. Bekleyecek. Evet. Yani Muslera gibi bir değeri bulmuşsun. Muslera gibi bir adamı bulmuşsun. Bak o ayağının kırıldığında, sakatlandığında falan filan güzel fırsatlar yakaladı ama değerlendiremedi, yapamadı. Yani Okan belki Koçuk. evet Okan belki değerlendirseydi Muslera'yı güzel bir paraya satıp hani oradan da Galatasaray belki diyorum yani ihtimal hani onun kalitesinde bir şeyler olsaydı çıksaydı ortaya falan. Yani 12 yılda en azından bir tane yetiştirip yerine satsak da olurdu mesela. Örnek veriyorum Tabii yani tabii hocam. olur. Niye olmasın? Evet. Anladın mı? Yani onu demek istiyorum. O yüzden tek üzüntüm bu. Onun dışında Muslera'nın takıma Galatasaray'a katmış olduğu tüm katkılar için nezdim ve kanalım adına sizin de huzurlarınızda teşekkür ediyorum kendisine. Sonsuz teşekkürler Ahmet abi. Vallahi iyi ki varsın Mustera diyoruz. Evet. Ve umarım bundan sonraki yaşantın Demirspor gol şeyde kaçtı. 3-3 mü oluyordu? 4-3 mü? 4-3 olacaktı ama Nani kaçırdı, atamadı. hocam bitti zaten maç ya. Maç Evet. hani şey değil. Evet, Yani bitirdi de zaten. Pozisyon adil geçti. rekabet bitmiştir hocam. Adil Evet. rekabet bitmiştir hocam. Evet. Hocam Mutlu hocam Berabere son kalınsaydı veya mağlup olsaydı Fenerbahçe, adil rekabet olmayacak mıydı diyorsun yani? hocam bak Fenerbahçe şu statta söylüyorum bir mağlubiyet alsın. Seyircinin hepsi sahaya inmezse eee Hiçbir şey bilmiyorum de. hiçbir şey bilmiyorum yani. Hocam bak bir mağlubiyet alsın şu an Fenerbahçe bu statta bir mağlubiyet alsın seyircinin hepsi sahaya iner. Öyle bir kritik dönemece girdi ki Fenerbahçe ve üzerlerinde öyle bir psikolojik baskı var ki kendileri bile ne yaptıklarını bilmiyorlar aslında biliyor musunuz? Yani yönetimdeyim, başkanım diyen ve yönetim arkasında işte medyacısı bilmem necisi falan oralara geleceğiz. Bunlar amuduyla götürürken hani bizim orada öyle derler biliyorsunuz Adana'da amuduyla böyle parayı cukkayı götürürken taraftar sinir stres içerisinde. Kafası karışık. Ne olacağını bilmiyor. Evet. Nasıl ilerleyeceğini, nasıl gideceğini bilmiyor. Yani Çünkü niye? Başlarındaki lider ne yaptığını bilen biri değil ki. evet. He? Yani Yani başkan ne yaptığını bilmiyor ki yani. Adam ne konuştuğunu, ne yaptığını, aynı nerede konuştuğunu, sanki sokakta mı konuşuyor ya da mahalledeki sokaktaki arkadaşlarla mı konuşuyor. Ne konuştuğu belli değil ki zaten. hocam sen bir camianın başkanısın. Hiç kimseyi üstü kapalı da tehdit edemezsin. Burası muz cumhuriyeti değil kardeşim.
Evet. Bu ülke muz cumhuriyeti değil. Kimse de sahipsiz değil kardeşim. Senin karşındaki adam senin 6 yılda yapamadığını 2 yılda yaptı. Ve sen o adama akılsız diyemezsin. Tehdit edemezsin. O adam senden daha akıllı olduğunu bildiğin için, seni kat ve kat daha fazla geçeceğini bildiğin için o adamı Fenerbahçe taraftarının önüne atıyorsun. Kalkıp bir tane Fenerbahçeli taraftar kendini bilmez. Hepsi herkes için söylemiyorum. Kendini bilmez bir taraftar çıksa, bu olayı üzerine vazife alsa, gitse Çorum'un çocuğunun yanında 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane kurşun sıksa, vursa, dövse, parçalasa, abartıyorum, veya kafasına bir tane saksı düştü, taş Öyle değdi. yapın diyor zaten. Öyle yapın diyor Fenerlilere. Zaten Onu yapın diyor. ben diyor Bunun hesabını kim başkanlığı verecek bıraktıktan hocam? sonra diyor benden korkun diyor. Ya sen Evet. kimsin? Buyur. Resmen tehdit ve hakaret var yapılan konuşmalarda. Sen Yani kimsin ya? Erdem Timur bu durumda gidip savcılığa suç duyurusunda bulunsa gayet haklı yani. Hocam suç duyurusunda bulunuldu. Galatasaray Kulübü bugün suç duyurusunu yaptı. Evet. Bu Şimdi meydan zaten bu meydan boş değil. Senin camian kadar Galatasaray camiasının da taraftarı var. Galatasaray'ın da kurulları var. Senden daha başarılı bir takımdır Galatasaray, bir de artı ayrıyetten yani. Sportif anlamda söylüyorum. Sen çıkıp konuşmalarında bizden birisi çıkar gelir, TFF'de adam tokatlar, birini döverse şaşırmayın dersen, taraftara gördüğünüz yerde resimlerini çekin, hakemlerin şunu yapın bunu yapın dersen, taraftarı şişirirsin. Senin desteklemeyen, sana düşman olan taraftarı şişirirsin. Sonra vay efendim adil rekabet diye haykırırsın kendi kendine. Neyin adil rekabetinden bahsediyorsun? Hangi dosyayı açalım biz burada ya? Hangi hakem hatalarından konuşalım ki sen bunları kabul edesin? Bu ülkede sen tehditvari konuşamazsın. Ben seninle iş yapmıyorum kardeşim. Benim adım Barış Öztürk. Ben seninle iş yapmıyorum. Ben sana istediğimi de söylerim. Kimseyi tehdit edemezsin bu ülkede. Kimse boş değil kardeşim. Delinin biri çıkar, cebinde 5 kuruş yok, yanına gelir, sana da gerekeni yapar o zaman. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Paran mı kurtaracak seni o zaman? He? kurtarır. Ya o saatten sonra hangi parası kurtaracak hocam? Bu mu futbol? Bu mu senin adaletin? Tehditle mi adalet yürütüyorsun? Yazık, günah değil mi? Hani bir de Atatürk'ün asıyorsun posterlerini boy boy. Ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklısını severim diyor Atatürk her zaman. Yayınlarımızda hep söyledik biz bunu. Ne oldu? Ne oluyor ya? Sen tehditle mi şampiyonluk kazanmak istiyorsun? Al çık oynadın, kazandın işte. Sana kimse bir şey diyor mu? Yenilmeyi de hazmedeceksin kardeşim. Sen spor müsabakası yapıyorsun. Ve futbol bu. 11 kişi çıkıyor. Bir tane teknik direktör başında. 11 kişi sahada futbolunu oynuyor. Bireysel futbol da değil bu. Spor da değil. Bir kişi çıkıp da ona istediğin gibi parayı yatırayım, İşte yağını, tereyağını, balını, şekerini eksik etmeyeyim, bilmem ne yapayım. Böyle bir dünya, öyle bir spor da değil yani. Biri iyi, biri kötü. O gün iyi uyumadı, iyi beslenmedi, etkilendi, bir şey oldu. Yani 11 tane futbolcunun 11 de aynı olacak her zaman diye bir şey yok. Kalkıyorsun ondan sonra yok siyasetten, miyasetten, oradan buradan bahsediyorsun.